Paulo Andrea Salazar 6 Eylül 2015'te Venezuela'da doğdu. Paulo'nun Eylül 2015'te dünyaya gelmesinden bir yıl sonra çift, çocukları ile birlikte Ekvador'a göç etmeye karar verdi. Ekvador'un başkenti Quito'ya taşındıktan bir ay sonra kendileri ve kızları için daha iyi bir yaşam arayışındaydılar. Aile içindeki ilişkiler çeşitli nedenlerle bozuldu. Andreina, Leonardo'dan ayrılmaya karar verdi ve kısa süre sonra Ekvador'un 3. büyük şehri olan Cuenca'ya taşındı. Paulo'yu da yanında götürdü. Cuenca'da en yakın arkadaşının annesi yaşıyordu ve onlar yaşayacak ve çalışacak başka bir yer bulana kadar kızla birlikte evde kalmalarına izin verme nezaketini gösterdi. O sırada Leonardo zaten uzun süredir sakattı. Adamın sol kolu genç yaşta motosiklet sürerken geçirdiği bir kaza sonrasında tamamen sakat kalmıştı. Adam sol kolunu kullanamadığı için Ekvador'un başkentinde bile iyi bir iş bulması zor görünüyordu. Andreina, Cuenca'ya taşındıktan sonra Leonardo ile iletişimini neredeyse tamamen kesmiş, sadece bir kez Leonardo'ya bir çiftlikte işe girdiğini söylemişti. Leonardo'dan ayrıldıktan birkaç ay sonra Andreina, Andres Aymora adında bir adamla yeni bir romantik ilişkiye girdi. Andres, yerel bir Ekvadorluydu ve daha da önemlisi, Andreina'nın çalıştığı çiftliğin sahibiydi. Adam varlıklı bir ailede büyümüştü. Paula yaklaşık 1,5 yaşındayken Andreina, Paula ile birlikte Andres'te kalmaya başladı ve 7 Nisan 2019'da birlikte bir çocukları oldu. Yeni doğan bebekle birlikte aile daha mutlu ve birlik içinde oldu. Ancak 27 Mart 2020'de yaşanan bir olayla her şey değişti. Bu olaya dahil olan herkesin hayatını tamamen değiştirmişti. O zamanlar aile iyi yaşıyor, her günün tadını çıkarıyor ve çiftlikte işler yolunda gidiyordu. Böyle mutlu görünen bir günde Andres Paulo'yu aldı ve onunla birlikte arabayla çiçek tarlalarına gitti. Yolda kız çok rahatsızlandı. Başı döndü ve kusmaya başladı. Andres'in umumi bir tuvalette durmaktan başka çaresi yoktu. O ve kız tuvalete girer girmez Paulo tekrar kusmaya başladı. Onu birkaç dakika yalnız bırakmaya karar verdi ve kızın kıyafetleri kirli olduğu için kıyafet getirmek üzere arabaya geri döndü. Andres geri döndüğünde Paulo'yu başı klozetin içinde yatarken buldu. Adam hemen kızı dışarı çıkardı. Ona ilk yardım yapmaya çalıştı ve kısa süre sonra onu hastaneye götürdü. 4 yaşındaki kız çocuğu doktorlara teslim edildiğinde artık herhangi bir yaşam belirtisi göstermiyordu. Doktorlar Paulo'nun öldüğünü belirttiler. Görevli doktorlar ilk muayeneyi yaptıktan ve kızın durumunu değerlendirdikten sonra Andres'in kendilerine anlattığı hikayenin tutarsızlıklarla dolu olduğunu fark ettiler. Örneğin doktorlar ilk bakışta kızın vücudunda ve yüzünde morluklar olduğunu ve bunların koruyucu babasının kendilerine anlattığı bilgilerle ilişkilendirilemeyeceğini tespit etti. Bu tür vakalarda tıbbi protokol doktorların polisle temasa geçmesini gerektirir. Aslında durumun kendisi de bunu gerektiriyordu. Polis geldikten kısa bir süre sonra Andres, Paulo'nun cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Andres, Paula'nın klozette boğulduğunu söylese de cesedin otopsisi çok daha karanlık bir şeyi ortaya çıkardı. Her şeyden önce testler kızın hastaneye geldiğinde yaklaşık 24 saat önce ölmüş olduğunu gösterdi ki bu da adamın anlattıklarına uymuyordu. Kızın koruyucu babası Paulo'ya ilk yardım uyguladığını ve tüm bunların kızı hastaneye götürmeden sadece 20 dakika önce gerçekleştiğini iddia etti. Öte yandan otopsi sonucunda kızın kaburgalarında çok sayıda kırık, çok sayıda mikrotravma, omurgasında çatlak ve ölümüne neden olan sepsis tespit edildi. Paulo'nun ölümünün bir kaza olmadığı, küçük bedeninde hem yeni hem de eski çok sayıda yara olduğu anlaşıldı. Kızın babası Leonardo Salazar, Paulo'nun ölümünü olaylardan 3 gün sonra 30 Mart'ta öğrendi. Hala Venezuela'da bulunan annesi kızının ölümünü ona telefonla bildirmişti. Leonardo, Ekvador'dan ayrıldıktan ve Andreina'nın yeni bir ilişkiye başladıktan sonra onunla tüm iletişimini kestiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle Leonardo, 3 gün boyunca kızının başına gelenler hakkında hiçbir şey öğrenemedi. O zamana kadar kızını sadece Andreina ve ortak arkadaşlarının ona gönderdiği resimler aracılığıyla görebildi. Ayrıca Andreina, Leonardo'yu tüm sosyal medyada engelleyerek Paulo ile iletişim kurmasını engelledi. Ayrıca Leonardo'nun neredeyse tüm akrabalarıyla olan iletişimini de kesti. Hatta Andreina neredeyse tüm ortak arkadaşlarını kızın öz babasına karşı kışkırtarak Paula ile iletişim kurmak istemediğini söyledi.
ve kızının öldüğünü öğrenen en son kişi öz babasıydı. Ancak Andreina'nın ailesi ona alternatif bir ölüm nedeni bildirmişti. Ona Paula'nın Covid'in neden olduğu komplikasyonlar yüzünden öldüğünü söylediler. O sırada Ekvador'da dünyanın geri kalanı gibi pandemi nedeniyle karantina altındaydı. Ancak o sırada ülkede koronavirüsten neredeyse hiç ölüm olmamıştı. Leonardo şüphesiz kızının Covid'den ölmüş olabileceğinden çok şüpheleniyordu. Bu yüzden hemen Ekvador'da virüsten ölüm istatistiklerini araştırmaya başladı. İstatistikler sosyal medyada ve haber sitelerinde yayınlanıyordu. Leonardo, Ekvador'daki az sayıdaki koronavirüs kurbanı arasında hiç çocuk olmadığını fark etti. Leonardo'nun akrabaları da araştırmasına yardımcı oldu ve içlerinden biri kısa süre sonra ona Paulo'yu öldürdüğünden şüphelenilen Andres'in tutuklandığından bahseden bir gazete makalesi gönderdi. Leonardo daha sonra Andreina'yı her gün aramaya başladı ama ona ulaşamıyordu. 10 gün sonrasında ise Andreina onu kendisi aramaya karar verdi. Bu görüşmede Andreina, Leonardo'ya oldukça soğuk bir şekilde Paulo'nun Covid'den öldüğünü ve avukatları yasakladığı için kendisine daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi. Leonardo tabii öğrendiklerinden sonra Andreina'ya inanmıyordu ve bir tanıdığıyla birlikte Paulo'ya adanmış bir Facebook sayfası ve Paulo için Adalet adlı bir Instagram profili oluşturdu. Yayınlanan gönderiler sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu. Ana hedefleri kızının ölümünden sorumlu olanları adalete teslim etmekti. Andreina'nın Leonardo'yu aradığı gün, Leonardo kızının cenazesiyle ilgilenmeye başlamak için morga gelmişti. Davaya bakan savcı, cesedi incelemek için daha fazla zaman istemesine rağmen kızın cenazesi 10 Nisan 2020'de gerçekleşti. Andreina, kızı ikinci bir otopsi yapılmasına izin vermedi. Sosyal medyada yayınlanan bilgiler sayesinde Andreina'nın arkadaşları, çevresindeki insanlar Leonardo ile iletişime geçti ve ona Paulo'nun ölümünden önceki yıllarda yaşadığı üzücü hayatı anlattı. Ellerindeki bilgileri Leonardo'ya gönderdiler. Bunların çoğu münferit konuşma kayıtları, fotoğraflar, ses kayıtları ve benzeri şeylere dayanıyordu. Tanıklara göre Paulo'nun annesi Andres'in yanına taşındığından beri kız öz annesinin yanı sıra üvey babasının da tacizine katlanmak zorunda kalmıştı. Andreina sadece kızının bu şekilde muamele görmesine izin vermekle kalmamış, aynı zamanda kendisi de tüm bunlara doğrudan dahil olmuştu. Herkes Paulo'yu sadece yalnız başına oynarken mutlu ve neşeli gördüklerini söylüyordu. Üvey babasının yanında kız depresif görünüyor, utangaç davranıyor ve aniden çok korkuyordu. Bir noktada küçük kız tanıdığı insanlara annesi ve üvey babasının yaramazlık yaptığı için kendisini dövdüğünü söylemişti. Hatta bir gün ceza olarak Andres'in kendisini ittiğini ve kafasını duvara çarptığını itiraf etti. Paulo üvey babasını bir canavardan başka bir şey olarak görmüyordu ve şüphesiz ondan çok korkuyordu. Küçük kız sürekli kabuslar görüyordu ve küçük bir çocuk olarak zaten uykusuzluktan muzdaripti. Çift, üvey babanın evine taşındığında 2 yaşında olan kızın başlangıçta yalnız uyumasını tercih etti. Uykuya dalarken sık sık ağlıyordu ama kimse onunla ilgilenmiyordu. Buna ek olarak annesi ve üvey babası onu yardım almadan kendi başına yemek yapmaya zorluyordu. Dahası annesi Andreina ona 2 yaşından beri nasıl yemek yapılacağını öğretiyordu. Bu mantık sınırlarının dışında bir şeydi. Paulo kendi kahvaltısını ve akşam yemeklerini pişirmek zorunda kalıyordu. Çünkü annesi sabahları uyumayı ve akşamları kızıyla ilgilenmek istemiyordu. Sadece bu da değil. Andreina tehlikelere rağmen kızının fırını tek başına kullanıyor olmasından da rahatsız değildi. Annesinin Paulo'yu yerleştirdiği anaokulunda kız sürekli bacaklarındaki ve sırtındaki ağrılardan şikayet ediyor ve sık sık yürüyemediğini belirtiyordu. Sürekli şikayetleri ve vücudundaki morluklar öğretmenini onu sağlık merkezindeki doktorlara göstermeye zorladı. Yapılan muayeneden sonra kızın aile içinde kötü muamele gördüğü sonucuna varıldı. Bunun üzerine kızın öğretmenleri özel polis teşkilatını arayarak kızın ailesinde istismara uğrayıp uğramadığını araştırmalarını istedi. Yetkililer davayı ele aldı ve soruşturma süreci devam ederken kızı güvende olabileceği bir yere göndermeye karar verdi. Sonuç olarak 16 Ekim 2019 tarihinde Paula geçici olarak Andreina'nın erkek kardeşine yani dayısının yanına verildi. Dava ile ilgili duruşma 4 Aralık 2019 tarihinde yapılacaktı. Ne yazık ki ifade vermesi gereken öğretmenler duruşmaya gelmedi. Her ne sebeple olursa olsun bu duruşmaya katılamadılar.
Sonuç olarak 27 Şubat 2020 tarihinde yeniden duruşma yapılmasına karar verildi. Ancak bu sefer yine Paolo'nun öğretmenleri gelmedi. Mahkeme, Paolo'nun ebeveynlerine yönelik tüm suçlamaları reddetmek zorunda kaldı ve ardından Paolo tam bir ay sonra 27 Mart'ta annesine iade edildi. Öğretmenlerin her iki duruşmaya da katılmak istememelerinin kesin nedeni ise hala bilinmiyor. Andreina'nın öğretmenlere rüşvet vermiş olabileceği ya da onlara kızın bazı sorunları olduğunu söylediği ve bu yaşananların kendileriyle bir ilgisi olmadığına ikna etmiş olabileceği tahmin ediliyor. Paolo'nun ölümünden sonra Andres soruşturma sürecinde koruyucu gözetim altına alındı. Ancak kısa süre sonra bu karara itiraz etti. Sonuç olarak 12 Haziran 2020'de bir duruşma yapıldı ve hakim bir kısıtlama emri çıkardı ve ayrıca adamın ev hapsi ile serbest bırakılabileceğini belirledi. Ancak video konferans yoluyla yapılan duruşma sırasında Andres temyiz başvurusundan vazgeçtiğini açıkladı. O sırada Leonardo hala bir sosyal medya kampanyası yürütüyordu. Ayrıca Ekvador'a seyahat edebilmek için abonelerinden mali destek istedi. Çok geç olmadan eski eşi Andreina hakkında şikayette bulunmak istiyordu. O sırada Andreina henüz suçlanmamıştı ve serbestti. Neyse ki Leonardo yeterli mali yardımın yanı sıra davada kendisine fedakarca destek ve yardım sunan iki Ekvadorlu avukat Osvaldo ve Alejandro'dan ücretsiz hukuki danışmanlık alabildi. Leonardo olay yerine varır varmaz Paolo'nun cinayetinde şüpheli olarak değerlendirilmek üzere eski eşi hakkında şikayette bulundu. 6 Temmuz 2020'de kadın mahkemeye çıktı. Mahkemede hem Andres hem de Andreina, Ekvador Ceza Kanunu'nda azami cezası yaklaşık 13 yıl hapis olan cinayetle suçlandı. Kasım 2020'de davanın ilk duruşması yapıldı. O sırada duruşmanın başlaması için belirli bir tarih henüz açıklanmamıştı. Duruşma sırasında Leonardo'nun avukatları, Andreina'nın daha önce haplarla kendi canına kıyma girişiminde bulunduğu için olası kaçışından duydukları endişeyi dile getirdiler. Ayrıca Andreina'ya elektronik izleme bileziği takılması için de başvuruda bulundular. Yargıç avukatın talebini kabul etti. Ancak birkaç gün sonra Andreina, elektronik kelepçe takılmasının gerekliliği kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti. 16 Kasım'da bu kararların yeniden gözden geçirilmesi için bir duruşma daha yapıldı. Kuşkusuz tüm bu ayrıntılar duruşmayı geciktirdi. Ancak neyse ki yargıç bir tarih belirleyebildi. Duruşma Aralık ayında yapılacaktı. Andres ve Andreina'nın davası medyada geniş yer bulmadı. Ancak bilgilerin çoğu bir şekilde sosyal medyaya yansıdı. Duruşma 14 Ocak 2021 tarihinde başladı. O sırada Andres'in alternatif hapis cezasına çarptırılması konusunda hala bir karar verilmemişti ve Andres bölgesel gözaltı merkezinde tutuluyordu. Duruşma kapalı kapılar ardında yapıldı ve hiçbir medya temsilcisi duruşmada yoktu. Ayrıca katılımcılardan bazıları duruşmaya video bağlantısıyla bağlandı. Kıza otopsi yapan doktora göre Paolo'nun omurga disklerinin neredeyse tamamı yeniden inşa edilmiş, bazı kaburgaları kırılmış ve bazıları da çoktan kaynamıştı. Bu durum kızın daha öncesinde de kaburgalarının kırıldığı ve sonunda kendiliğinden iyileştiği anlamına geliyordu. Ayrıca yüzünde ve vücudunda çürükler ve çizikler, akciğerlerinde sıvı birikmesi, kafasında yara izleri ve kalın bağırsağında tırtıklar vardı. Otopsi raporu da Paolo'nun Andres tarafından hastaneye götürüldüğünde yaklaşık 24 saat önce ölmüş olduğunu doğruladı. İç ve dış yaralanmaların miktarı, küçük kızın maruz kaldığı zulüm seviyesinin yanı sıra onu bir kez bile doktora götürmeyen vasilerinin gösterdiği dikkatsizliği de yansıtıyordu. Bunun da ötesinde kız yetersiz beslenmiş, düşük kilolu ve yaşına göre çok küçüktü. Mineral ve beslenme eksiklikleri vardı. Paolo'nun yaraları ile ilgili olarak kızın annesi Andreina, aile dostlarını çocuğun birçok psikolojik sorunu olduğuna ve bu sorunların bir sonucunun da Paolo'nun dikkatleri üzerine çekmeye çalıştığı, kendine işkence etme eğilimi olduğuna ikna etmeye çalıştı. Kızın annesine göre küçük erkek kardeşi doğduğunda Paolo, ebeveyn ilgisinden yoksun kalmaya başlamış, geceleri uyumayı bırakmış ve ağlayarak herkesi manipüle etmeye çalışmıştı. Duruşma ayrıca kurulun kararına göre Paolo'nun dayısının gözetiminde kalması gereken Ekim 2019'da aslında ailesinin evinde kalmaya devam ettiğini ve sadece birkaç gece dayısının evinde uyuduğunu ortaya koydu. Başka bir deyişle polis teşkilatı tarafından alınan önlemler istenen etkiyi yaratmamıştı.
Buna karşılık 2017 yılında Leonardo'nun Ekvador'dan ayrılmasından sadece birkaç ay sonra kızın istismara maruz kalmaya başladığını tespit etmek mümkün olmuştu. Büyük olasılıkla Andreina'nın Andres ile ilişkiye girmesinden hemen sonra başlamıştı. Duruşmaya suçlayan tarafın 40'tan fazla tanığı katıldı ve Paolo'nun kısa hayatının en az 3 yılı boyunca istismara katlanmak zorunda kaldığı gerçeğini doğruladılar. Son duruşmada hakim kararını vermeden önce Andreina çocuğun istismarının tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Kadın Paolo'yu kemerle ve zaman zaman da yumruklarıyla dövdüğünü iddia etmişti. Bu ifadeyle kızın annesi aslında suçu kocasından uzaklaştırmaya çalışmıştı. Doğrudan kocasının masum olduğunu, bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını ve Paolo'ya asla kötü davranmadığını söylemişti. Andreina ayrıca yeni kocasıyla sorun yaşamasına neden olduğu için kızını azarladığını da belirtmişti. Yeni kocasından ayrılması, sokaklara geri dönmesi ve sadece bu adamın yanında sahip olabileceği maddiyatı kaybetmesi anlamına geliyordu. Kızına bakmak onun için en son öncelikti. Paolo'nun yaşam koşullarını öğrendikten sonra yargıçlar çiftin yeni doğan oğlu için endişelendiler. Ancak Paolo'nun aksine bu çocuğun hiçbir zaman istismara uğramadığını söylemek yanlış olmaz. Andres'in sessiz kalma hakkını kullanmayı tercih ettiği ve tutuklanmasından bu yana olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını da belirtmek gerekir. 3 Şubat 2021'de Paolo'nun duruşması tamamlandı ve çift mahkum edildi. Her iki sanık da kızı öldürmekten suçlu bulundu. Bu suç için en yüksek ceza 13 yıldır. Leonardo'nun asıl avukatları ve suçlayan taraf failler için tam olarak en yüksek cezayı talep etti. Ancak başyargıç, Paolo'nun sadece 4 yaşında olması, yani saldırganlara karşı kendini savunamayacak durumda olması gibi ağırlaştırıcı bir faktörü dikkate almaya karar verdi. Sonuç olarak hakim, Andreina ve Andres'i 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Ekvador yasalarına göre hükümlülerin kararı temyize götürmek için 3 günleri vardır. Bu nedenle çiftin hemen temyize gitmesi bekleniyordu. Andreina 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış olsa da ev hapsinde tutuldu ve hapse girmedi. Andreina'nın hala serbest olması, kamuoyunda öfke ve kızgınlığa, en önemlisi de kadının adaletten kaçmak için bu durumdan faydalanabileceğinden endişe eden Leonardo'nun öfkelenmesine neden oluyordu. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.